Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu elimdeki elciğin yapımını paylaşacağım. Eminim birçoğunuz biliyordur ama bana Instagram adresi üzerinden çok soran oluyor. Ben de bilmeyen ya da yeni başlayan, yapmak isteyen arkadaşlar için kendim hazırlarken videosunu çekip paylaşmak istedim. Bu çok şık bir elcik. Çantalarınıza çok güzel şıklık katıyor. Ayrıca bunu sadece elcik olarak değil, çanta askısı, çanta sapı olarak da mantığını çözdüğünüz zaman yapabilirsiniz. Şimdi bunun yapımına geçmeden önce bu paylaşmak istedim bitmiş halini. Hadi o zaman yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle elciğimizin yapımı için kullanacağımız malzemeleri sayalım. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Ben çile halinde alıyorum. Şöyle bir askı yaylı askı aparatımız var. Makas, dediğim gibi 3,5 milim tığla yapacağım ben. Şimdi arkadaşlar, bunu uzun yaparsanız bu örneği dediğim gibi askı olarak kullanabilirsiniz. Kısa yapıp çantalarınıza elcik olarak kullanabilirsiniz. Ben şu an elcik olarak yapacağım. Şimdi ben 2 kat ipten çalışacağım arkadaşlar. Siz isterseniz tek kattan da yapabilirsiniz ama ben clutch çantanın kenarına yapacağım için 2 kattan çalışacağım. İpimi 2 kat yaptım. Ben örgüyü örüp ondan sonra bu aparata bağlayacağım. O yüzden şu şekilde başlamadan önce şuradan bağlayacağım. Bakın şöyle yapacağım. Birini biraz daha uzun bırakıyorum. Bunu çünkü dikerken kullanacağım. Bir daha ekstradan ip kesip birleştirmeye gerek yok. Şöyle yakınlaştırayım. Biraz uzun birleştirmek için ayırdım. Şimdi yapımına başlayacağız. Bu herkesin bildiği ama yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Çok sorun oluyor. Gene de ben bildiklerimi paylaşmak istedim. Elimden geldiğince. Önce tığımızı bu şekilde aynı normal düğüm atar gibi şu şekilde alıyoruz ve şöyle çeviriyoruz ve ilmeğimizi birinin içinden geçiriyoruz ve şurada bir boşluk oluyor arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Sonra bu boşluktan da tığımızı geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi tığımızın üzerinde 2 adet ilmeğimiz oldu. Bunları şu şekilde ikisini çekiyorum. Yalnız bu örneği yaparken tığınızı fazla sıkmadan yapmaya çalışın. Çünkü örnek sıkılaşınca ilmeği alması zor oluyor. Şimdi örneğimizi yan çeviriyoruz arkadaşlar. Yani böyle bu şekilde şu tarafı, bakın şuradaki şimdi ilmeği alacağız. Bakın şuradan tığımızı geçiriyoruz. Şimdi tekrar çıkarıyoruz. Şimdi bakın ve ikisini tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok sıkmayın, bol bırakarak yapın. Tekrar çeviriyoruz yan tarafa. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane görünüyor. Çift yaptığım için, ama tek kat ipten yaparsanız burada 2 tane ilmek olacak. Aynı şekilde tığımızı çıkaracağız arkadaşlar. Bakın şimdi tığımızda tekrar 2 adet ilmeğimiz oldu ve ikisini tek seferde tekrar yana çevireceğim. Bu şekilde yana çeviriyoruz. Yandaki şu yerden tığımızı geçiriyoruz. Uzatarak biraz çekiyoruz. Dediğim gibi buraları çok sıkı yapmayın. Çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. İşlem bu arkadaşlar. Ben bunu uzun halini bir çantam var. Şuraya yukarıya bir yere bırakırım. Onun aynı yöntemle sapını ve askısını da yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Çok şık duruyor. İşlem bundan ibaret arkadaşlar. İstediğiniz boyuta gelene kadar çevirerek şöyle
hafif bol bırakarak tığımızı çeviriyoruz ve çekiyor. Çeviriyoruz. Şu yandaki ilmeklerimizden tığımızı geçiriyoruz. Çeviriyoruz. İlmeden çıkartıyoruz. Çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu şekilde. Bunu normal istediğiniz boyuta gelene kadar büyüteceğiz arkadaşlar. Büyüttükten sonra aparatımızı birleştireceğiz. Bir kere daha göstereyim, sonra bitmiş haline, birleşim kısmını geçeceğim. Çeviriyoruz, bakın bu şekilde çeviriyoruz ve şu yanda zaten belirgin. Bu ilmelerin içinden tığımızı geçiriyoruz. Dediğim gibi çok sıkmamaya dikkat edin. Bakın, çift kat olduğu için takılıyor bende. Bunu makromeden de çalışabilirsiniz ki sayfamda var, yaptım yani, makromeden de çok güzel oluyor. Yani bütün çantalarınızda askı, sap, çantaların tutma askısı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben çantalarımı sıklıkla kullanıyorum. Hatta bilmeyenler için de dediğim gibi resim koyacağım köşeye. O bir çantam var, onun hem tutma sapı hem askısı olarak yapıyorum. Çok şık duruyor. Şuradan bir geçelim. Evet arkadaşlar, ben bunu yapacağım boyuta kadar devam edeceğim. Sonra birleşim kısmına geçeceğiz. Ben örüm işlemini bitirdim. Benim için bu kadar uzunluk yeterli. Ama dediğim gibi siz de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben şunları saydım. Bakın şurada şöyle, bunları da sayacak olarak hani size sayı verirsem, şu kenarlar var ya, bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 adet şu yandaki gördüğünüz gibi çıkıntılardan oluşuyor. Ölçü de verelim merak edenler için. Dediğim gibi bunu yani siz göz kararı yapacaksınız aslında, yani bunun bir santim ölçüsü yok. Yani istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bakın şöyle, şu şekilde de 32 santim gibi. Şimdi arkadaşlar, bunu şimdi şuradan bakın şu şekilde ben kesiyorum ipi. Bakın şöyle. Şimdi şunu arkadan şöyle bir kitleyip gizleyeceğim. Şöyle. Zaten bu uç tarafları birleşeceği için bunlar burada kaybolacak, görünmeyecek. O yüzden maksat sadece şuradaki görüntü kirliliğini ortadan almak. Şimdi bunu buradan şöyle kesiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, başlarken şurada uzun bir ip bırakmıştık ki buraya iğnemizi geçiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi şu uzunluğu da şuradan keseceğim. Şimdi ilk önce şu aparatımızı alıyoruz. Şöyle içinden bunu geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Kimisi bunu aparata şey yapıp tığla birleştirip işliyor ama ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi şu diğer ucunu da bakın şöyle yaklaştırayım.
Şimdi bunu aparata geçirdikten sonra şu diğer ucunu önce iğne ile bu karşıya birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar, şöyle karşılıklı gelecek şekilde önce bunları bir iki ucu birbirine birleştirelim. Sonra da kapama işlemini yapacağız. Şöyle karşı karşıya gelecek şekilde artık ona uygun yerlerden iğnenizi geçirip bir sabitleyin. Çünkü burası zaten birazdan sarılacak ve kapanacak. Orası görünmeyecek. Siz gene de dikişinize dikkat edin. Düzgün, ne kadar düzgün yaparsak yaptığımız her şey o kadar güzel olur. Yani görünmeyecek diye de baştan sağma yapmamaya çalışın. Görünmese de en güzelini yapın. Elinizden gelenin en güzeli. Evet arkadaşlar, bakın ben şöyle bir birleşim yaptım. Şimdi bunu şöyle azıcık aşağı indireyim. Şöyle katlıyoruz. Ve şu diktiğimiz birleşim yerini bakın şu şekilde ve şu bir diktiğimiz yere şu şekilde bakın bunu saracağız. Şöyle bir iki tur sarıp bu şekilde düzgünce sarmaya çalışın. Bir iki tur sardıktan sonra iğnemle şöyle aralarından geçiyorum ve sabitliyorum. Yani sadece sararak bırakmayın, çözülme olmasın. Bakın, iğnemi bir tur geçirdim, tekrar sarıyorum, tekrar iğnemi geçiriyorum arkadaşlar, böyle aradan sabitlemek için. Bakın, tekrar şöyle iğnemi aşağı tarafa doğru çıkaralım. Yani bu size kalmış. Dediğim gibi bu iğneyi güzel düzgünce boşluklardan geçiriyorsunuz. Sadece sararak bırakmayın, dediğim gibi çözülme yapmasın. Arada iğneleri boşluklardan geçirerek şöyle daha sık ve sağlam bir yapıya sahip olur bu şekilde. Şuradan geçirelim ve tekrar ben artık ipimi keseceğim arkadaşlar ve hazır olmuş olacak. Artık ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar, artık ipimi keseceğim ben. Burada bunu sakladım, yeterince gizledim. Şu şekilde iğnemi de bir yerden çıkarıyorum. Bakın. Şuradan bir kesim işlemi yapıyorum. Şuradaki fazlalıklarını da alalım. Bakın, elciğimiz oldu. Bunu dediğim gibi kılaç çantaların yanlarında kullanıyorum ben. Ama uzun askı olarak da çalışıyorum ve çanta sapı olarak da çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni başlayan arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için ben de yaparken paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. İzleyip beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.